Demek sonunda geldin. Gelmeyeceğini sanıyordum. Demek boyut kapısını açan sensin. Ben de bu kapı nereden açıldı diye düşünüyordum. Evet, çok bilgin biriymişsin. Anunnakilerin akrabası mısın? Söylenildiği gibi. Ben büyük bir ejderhanın ruhuyla geldim. Anunnakilerin akrabasıyım, evet. Sana onlar hakkında bilgi soracağım. Sadece onlar hakkında. La ilahe illallah. Yeni bir davet, yeni bir çalışma, yeni bir istişare yoluyla yapılan bu davet çok önemli bir davet. Anunnakilerin izini süre süre böyle bir şeye ulaştım. En sonu böyle bir şeye ulaştım ve ulaştığım gelen yaratık Anunnaki. Anunnakiler hakkında her şey. Bunlar nedir? Uzaylı mı? Bunlar başka bir yaratılışla yaratılan bir varlık mı? Ne oldu? Tam olarak bu gece ortaya çıkacak. Anunnakilerin akrabasıyım diyor. Bakın şekil bir piton şeklindeydi. Kamerayı açana kadar bir değişik oldu. Çünkü boyu şöyleydi. Buradaydı, şuradaydı. Buradan böyle sürünerek geldi, uzadı resmen. Sonra karşımda durdu. Bildiğiniz gibi yeni bir vefk yaptım. Bu vefkimin bir enerjisi var. Bunu zaten yaklaştırmıyor. Vefk bir alanı var. O yüzden orada durdu. Ve uzayarak böyle sünerek geldi. Uzayarak buraya geldi. Burada da bana doğru bayağı bir geldi. Yani kafası bayağı bir uzadı. Geri gitti. Şimdiye kadar ilk defa böyle bir şey görüyorum. Daha önce çektiğimiz videolarda olduğu yerden uzayanlar vardı. Bu da onun gibi olabilir. Evet, onun gibi olabilir ama bu değişikti. Bu değişikti. Daveti yapıyorum, biliyorsunuz. Daveti yapıyorum, bekliyorum. Bu beklemeden sonra bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani ortaya çıkmasını beklemiyordum. Biraz uzun sürdü. Geç. Yani bu kadar erken çıkacağını beklemiyordum. O yüzden kamerayı birden açtım ve kayda başladım. Siz yani kamerayı başlamadan önce 1 dakika falan konuşmuşumdur. Rahat 1 dakikada böyle konuş. Demek 2 dakika durdu. 2 dakika. Bakalım Anunnakiler hakkında bugün nasıl bir bilgiye varacağız? Nasıl bir bilgi sahibi olacağız? Gördüğünüz gibi düzeni değiştirdim. Şu an davet alanımız biraz daha genişledi. Bu şekilde daha iyi olduğunu düşünüyorum. La ilahe illallah ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illallah ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Şöyle geriye gidelim bakalım. Burada bakalım ne zaman çıkacak ortaya? Anunnakilerin akrabası. Anunnakilerin akrabası. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Bugün bir sponsorumuz var. Onu yazacağım. Allahu Ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Evet. Şu an konuşmanı bekliyorum. Bahsettiğin Anunnakiler şu an neredeler? Onlar
senin de bir zamanlar gittiğin bir gezegendeler. Bakın boynu uzuyor. Bir gezegen mi? Burası neresi? Tam olarak söyler misin yerini? Ben buraya her şeyi çözmeden bir kanıya varmam. Belki de beni yok etmek için buraya çağırdın. Seni yok etmek isteseydim zaten çağırmazdım. Olduğun yerde seni yok ederdim. Neden böyle bir şey düşündün ki? Bu alan beni daraltıyor. Yakıcı bir şey var üzerinde. Evet, koruyucu bir vefk var. Allahu Ekber. Yani enerjisi hem büyük hem çok bir enerjisi var. Hem de beni heyecanlandırdı gerçekten. Birden çıkınca da of, böyle bir şey de çok değişik bir şey. Boynu falan. Demek ki benim gittiğim bir gezegende. Bakın öyle bir gezegen, benim de gittiğim bir gezegen. Acaba nasıl bir gezegen? Mezardan mı bahsediyor? Anlamadım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sponsoru var. Bir de Sen Gör özel defterine sponsorumuzun ismini yazacağım. Tabi Anunnaki arkadaşımız gelmezse bugünkü videomuzun sponsoru Gökhan Yay. Gökhan Yay. Sevgilerimle. Kendisine özel sayfası. Buradan Gökhan Bey'e teşekkür ederiz. Sponsor olduğu için saygı selamlarımızı sunan buradan Gökhan Yay. Bugünkü videomuzun sponsoru. Arkadaşlar eğer ki Bir de Sen Gör özel defterine isminizi yazdırıp sponsor olmak için hakandemir.mefor@gmail.com'dan Hakan'a bir mail göndererek videolarımızın herhangi birine sponsor olabilirsiniz. Buradan Gökhan Yay'a selamlar, sevgiler olsun. Rabbim işini gücünü rast getirsin. Tüm sıkıntılarını gidersin. Evine, ömrüne, ailesine huzur ve bereket versin inşallah. Cümlemize. Her dua ettiğimde bu şekilde cümlemize de diyorum zaten. La ilahe illallah. Anunnakiler, bakın senin de gittiğin bir gezegen diyor. Senin de gittiğin, benim gittiğim bir gezegen neresi? Benim gittiğim gezegen Mezna. Acaba Mezna'da mı? Olabilir mi acaba Mezna? Mezna olabilir. Benim başka bir gezegene daha gittim. Şimdi öğreneceğiz, bakacağız. Neler? Evet, öğreneceğiz, düşüneceğiz bakalım. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Buralarda bir enerjisi var. Kötü bir enerjisi var. Acaba bu Anunnakiler bahsettiği kendi akrabaları. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bahsettiğin akrabaların Anunnakiler. Bunlar hangi gezegendeler? Boyuta girdiğinde devasa yapılar var. Bunları görmüşsündür. Gittiğin saraylar, gördüğün yapılar, taş evler. Evet, işte bunlar hep bizim eserimizdir. Sizin eseriniz mi? Sen Anunnaki misin? Ben
onların akrabasıyım. Akraba mı? Akraba sizde de mi var? Evet. Buraya bir insan şeklinde geldim. Yani sizin şeklinizde. Evet, biz aynı senin şeklin gibiyiz. Yalnız Allahu Ekber. Peki hangi gezegen olduğunu söylemedin? Gittiğin gezegeni bilmiyor musun? Evet, Mezin Adalar mı? Mezna değil. Delikli bir dağ görmüştün. Uçan halının üzerinde. Evet, biz oradayız. Ve oralar bizim meskenimiz. Daha önce dünyadaydık. Ve dünyayı büyük bir emir ile terk ettik. Büyük bir emir. Allah'ın emriyle mi terk ettiniz? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Ay. Benim gittiğim gezegen o uçan halıyla, bakın uçan halı aynı şu benim kilim gibiydi, bakın. Şu kilim var ya, aynı bunun gibi. Şöyle göstereyim. Uçan halı aynı böyleydi. Bu biraz büyük, o biraz daha küçüktü. Yok ama ya, tam aynıydı, evet. Çünkü ben şurada otururken yaratık da tam önümde oturuyordu. Aynı böyleydi. Aynı böyleydi. Hatta şöyle kaldırıp altına falan bakmıştım. Bu halı da uçabilir. Bakın, boyutta gittiğim bir yer vardı. Boyutta gittiğim bir yer. Boyutta gittiğim bu yer. Dağlar vardı. Dağlarda delikler vardı. Anunnakiler orada mı acaba? Anunnakiler. Büyük bir emirle dünyayı terk ettik. Büyük bir emri kim verir? Allah Zülcelal verir. Yani Allah emreder, buradan çıkarlar. İnsanoğlu geldi ve dünyaya yerleşti. Benim tahminim ve araştırmalarım şu. Birçok araştırmam şuna işaret ediyor. Anunnakilerin son gitmeye yakın ya da daha sık görüldüğü zamanlar insanlar bunları görüyordu. Çünkü neden böyle bir kanıya vardım? İnsanlar bunları görüyordu ve bunları taşların üzerine resmetmişler, yani her yere resmetmişler. Sebebi bu. Taşların üzerine, duvarların üzerine yontarak Anunnakilerin resimlerini resmetmişler ve onlara bir ara bazı bölgelerde Tanrı demişler. Yani bunların hem güçleri hem yaptığı, inşa ettiği yerleri, teknolojileri bayağı bir ilerideymiş yani. Teknolojiler dedikleri şöyle bir şey. Allah Zülcelal, yani Allah'ın verdiği yetenekler, Allah'ın verdiği güç ile yapıyorlarmış bunlar. O kadar büyük yerler, o kadar büyük Anunnakiler, ama bu Anunnakilerin yapıları normal bildiğimiz metafizik varlıklar gibi değil. Daha farklı. Daha farklı. Hem metafizik hem biyolojik. Yani bunlar, şunu söyleyeyim size, ben büyük bir araştırma içindeyim ya devamlı. Mesela araştırdığım şeyde şunlar var. Görünmezlik, ondan sonra başka şeyler. Sanki bunlar o tür şeyleri hepsini bulmuşlar ve bu buldukları şeyleri uygulamışlar. Mesela ben görünmezliği, uçmayı, işte kaybolmayı, her şeyi mesela buldum diyelim. Ne olacak? Bir de daha büyük güçlerle büyük yerleri inşa etmeyi mesela buldum, keşfettim diyelim. O zaman ne olacak? Ben de mi bir Anunnaki olayım? Bunun gibi bir şey yani. Bunlar sanki öyle şeyleri keşfedip bulmuşlar gibi. Her an çıkabiliyor. Dikkat ederseniz buradan ayrılmadan çıkıyor ortaya. Birden ortaya çıkıyor.
La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez zalimin. Şöyle bir şey deneyeceğim. Bakalım gözükecek mi? Gerçi bu ışık biraz fazla oldu. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Anunnakiler. Demek ki Anunnakiler bunlar. Biz diyor yüzyıllar önce. Akrabası falan değil, yani akraba dediğim onların türünden biri değil. Bizzat kendisi o. Bizzat kendisi. Ha, belki de olabilir. Akraba da olabilir. Şimdi arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız geçenki videoda bu Müslüman olan rahip hakkında, ben şurada o videoda şöyle bir şey demişlerdi. İşte tüm müminler, inananlar, iman etmiş tüm müminler cennete girecek dedim. Bazı arkadaşlar dedi ki işte o kadar pisliği yaptılar, o kadar onu yaptılar, bunu yaptılar. İşte haram yediler, yanlışa düştüler. Bakın, haram yediler, yanlışa düştüler ama mümin diyorum, mümin. İman etmiş. İman etmiş bir mümin adam öldürmez. Çok affedersiniz, onun bunun hakkına tecavüz etmez. Küçük çocuklara eziyet etmez. Küçük çocukları katletmez. Yani mümin ne demek mümin? Bu saydıklarımın dışında bunlar. O yüzden benim dediğim şu, cehenneme girmez dedim ya. Mümin olacak bir kere bir insan. Yani iman etmiş mümin. İman etmiş mümin daha önceden eğer günah işlemişse Allah Zülcelal affediyor bunu. Cezasını da dünyada kefaret ile, hastalıkla, belayla, kötülükle, yani belalarla, hastalıklarla bu şekilde veya anlattığım gibi işte kabirde veya sekeret halinde veya Sırat Köprüsü'nde illaki cezasını ödeyecek. Boynuzlu hayvandan boynuzsuz olan hayvan öcünü alacak, yani illaki herkes birbirinden hakkını alacak. Bu. Mümin dediğimi unutmayın. İman etmiş mümin. Müslüman iman etmiş. Müslüman bir insan o tür günahları işler mi? Müslüman. Eğer işiyorsa o Müslüman değildir. Müslüman olamamıştır çünkü. La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Nerede ya, bu gelmedi. Allahu Ekber. Evet. Sen metafizik bir davet üzerine geldin. Senin yapın metafizik bir yapı. Sen buraya enerji olarak mı geldin? Yoksa gerçekten de burada mısın? Sen buraya metafizik bir güç ile mi geldin, yoksa gerçek bir şekilde mi geldin? Yani sen burada mısın? Gerçek manada diyorum. Siz çünkü madde ve moleküler olarak da gelebiliyorsunuz. Diğerleri gibi değil. Diğerleri sadece metafizik olarak geliyorlar, enerji olarak. Ben buraya büyük bir güç ile geldim. Bizim dünya üzerinde bıraktığımız birçok enerji var. Bu enerjiler bir kısmı yerin altında, bir kısmı ise yeryüzünde büyük yapıtlar içinde. Bunlar artık bizim kontrolümüzde değiller. Benim büyük bir emir dediğim budur. Bu emir üzerine her şeyi bırakıp gittik. Peki sana piramitlerden bahsedeyim. Piramitler ve yeryüzüne inen 3 ışıktan bahsedeceğim. Bunlar siz miydiniz? Yeryüzüne inen 3 ışık, evet.
biri piramitlere indi. Neden indiğimizi sana söyleyeyim. Biz oradan ihtiyacımız olan enerjiyi alıyoruz. Orası bizim haberleşme ağımız. Biz buraları tamamen terk etmedik. Bunu da sizin bilmeniz gerekiyor. Bazen görünür, bazen görünmeyiz. Bizi normal bir insan da görebilir. Yer altında enerji. Benim bir ara bir enerji kapsüllerinden bahseden bir davetim oldu. Enerji kapsülleri. Ve bu enerji kapsüllerinin olduğu yer. Mısır'da enerji kapsülü Nil Nehri'nin kuzey kısmında enerji kapsüllerinden bahsettim. Belki de bunların enerji kapsülleri bunların bahsettiği yer. Olabilir. Artık onları kontrol etme gücümüz yok dedi. Ki kontrol etme güçlerinin olmaması Allahu Ekber. Allahu Ekber. Onları kontrol etme güçleri artık yok. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bu gelen farklı bir şey. Bu gelen aynı. Yani buraya gelen o yaratıklar gibi değil. Bu daha farklı bir şey. Buraya gelen normal davetliler gibi değil. Daha değişik bir şey. Hissettiğim daha farklı bir şey var burada. Burada hissettiğim daha değişik bir şey var. Anunnakiler. Biri piramitlerin üstüne inmiş bir ışık. Başka bir ışık da bunlar demek gelip gidiyor. Bizi normal insanlar da görüyor diyor. Normal bir insan görebilir demek ki. Herkes görebilir. Bunları davet yapmadan görülebilir. Çünkü dünyaya gelip gidiyorlar. Gelip gitmelerinden pay biçelim. Bunlar demek ki bunları herkes görebilir. Bir de birden ortaya çıkması Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Evet. Acaba nerede? Demek istediğim öyle bir şey ki ey davetli. Bakın burada duruyorum. Şurada duruyorum. Burada çıkıyor. Burada beklesem karşıda çıkacak. Şöyle bekleyelim belki. Çıkmasını bekleyelim. La ilahe illallah tesbihini günü günümüzde. La ilahe illallah tesbihini günü günümüzde. La ilahe illallah tesbihini. La ilahe illallah tesbihini günü günümüzde. Ey davetli. Ey davetli. Bekliyorum ama burada çıkacak diyorum. Yani burada çıkmasını bekliyorum. Bu enerji kapsülleri zaten Nil Nehri'nin batı kısmında olan enerji kapsülleri. Evet. Boya bakar mısınız? Bu Nil Nehri'nin oradaki enerji kapsülleri sizin mi?
Ben senin kanında bir şeyler görüyorum. Bize lazım olan bir şey. Senden rica edersem bir damlasını bana verir misin? Ne yapacaksın? Bir damlasını ne yapacaksın? Bu bizim için önemli bir şey. Eğer verirsen seni bizim bulunduğumuz yere de götürürüm. Oraya gidip her şeyi kendin görürsün. Bunu eğer kabul edersen birçok şeyle ödüllendirileceksin. Ödüllendirilecek miyim? Sadece bir damla kan mı? Evet, bir damla kan. Peki vermezsem ne olur? Vermen için seni ikna edeceğim. Ben buraya sizin şeklinizle geldim. Evet, bizim şeklimize çok benziyorsun. Yalnız neden böyle uzadın? Beni korkutmak için mi? Bir damla kan. Çok ciddi şeylerden bahsediyor. Ciddi vaatlerde bulunuyor. Çok ciddi vaatlerde. Boya bakar mısınız ya? Boy. Bakın boyu. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle bana bakın. Boyu şu yukarıya. Tavanın şuraya. Buraya kadar geldi. İnsan gibi geldim diyor. Sizin şeklinizde geldim diyor. Bakar mısınız? Başka bir şekilde gelseydi nasıl gelirdi acaba? Bizim şeklimizde gelmiş. Yani bana güzellik yapmış. Bizim şeklimizde gelmiş. İnsana benziyorum diyor. Sadece boynu yok. Ben artık bilmiyorum. Normal düşünmüyorum. Normal düşünen biri böyle bir şeyi gördüğü zaman ne der? İlk düşündüğü şey ne olur? Neden böyle? Bu beni diyor ki ben seni ikna ederim. Ben nasıl ikna edecek? Bir damla kan istiyor. Bence DNA yapacaklar. DNA'mı kullanacaklar. Benim DNA'mı. Bunlar çünkü bunlar uzaylı. Anunnaki dediğimiz, bizim Anunnaki dediğimiz uzaylılar. Ya onlar da farklı bir tür de olabilir. Anunnakiler farklı, uzaylılar da farklı. Birçok araştırmamda çünkü ikisi birbirinden ayrılıyor. Bazı araştırmamda da ikisi tek kişi olarak görünüyor. Yani Anunnaki artı uzaylı aynı. Bazı araştırmalarımda uzaylılar farklı, Anunnakiler farklı. Olabilir. 18.000 alem var. 18.000 alem. Yani 18.000 alem düşün içinde neler var neler. Neler var neler. Her şey olabilir. DNA'mı istiyor, kan istiyor. Diğerleri gibi vedye istiyorlardı. Kül falan istiyorlardı ama bu direkt kan istiyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Kilimi de kaptırdık ona. La ilahe illallah. Anunnaki. Allahu Ekber. Ey davetli. Sen buraya davetle geldin değil mi?
Sen bir ata benziyorsun. Allahu Ekber. Bana istediğim kanı ver. Ben de seni istediğin yere götüreyim. Seni istediğin yere götürürüm. Ben bir yere gitmek istemiyorum. Neyle götüreceğim beni? Ben buraya bir binek ile geldim. Onunla gidebiliriz. Binek mi? Nasıl bir binek bu? İçine girdiğimiz bir kapsül. Bu kapsülle gidebiliriz. Peki benim üzerimde seni zora sokan bir şey var mı? Sana zarar veren bir şey var mı benim üzerimde? Ben seninle gidebilirim. Üzerindekini çıkarırsan rahatlıkla gideriz. Rahatlıkla mı? Bana sadece bir damla kan vereceksin. Ben buraya seni başka bir şey için çağırdım. Kan için değil. Bir yere gelmek için de değil. Ama ben sende bir şey gördüm. Onu alacağım. Çattık şuna bakar mısınız? Onu alacağım. Neyi alacak? Nasıl alacak? Şöyle, düşmanın hiçbir zaman küçük görmeyeceksin, küçümsemeyeceksin hiçbir zaman. Her şey olabilir. Bir şey olur yani ne bileyim. Kan alacak. Ben de kanda bir şey görmüş. Onu alacak. Seninle her yere gideriz. Nereye gideriz? Bakın. Şöyle durayım. Benim boyuma bakın. Onun boyu buradaydı. Şurası kapı. Burada. Kan istiyor. Bunu daveti kapattıktan sonra bir de gitmemesi var ya çok kötü olur. Gitmezse eğer bu normal davet değildi çünkü. Normal davetlerde biliyorsunuz yaratıklar geliyordu. Daveti kapattığım zaman gidiyorlardı. Yani bir daha gelemiyorlardı. Boyut kapandıktan sonra bir daha gel. Sonuçta bu da bir boyutla geldi. Ama bu daha değişik. Anunnaki. Bu Anunnaki ya da değil. Ya yalan söylüyor ya başka bir şeyin peşinde. Bilmiyoruz. Yani benim burada söylediğim Anunnaki yani bu da dedi ya bizim onların akrabasıyız falan. Bunlar tam %100 olarak yani emin olduğum bir şey değil. %100 demiyorum. Bakın normal yaratık da olabilir. Ama araştırmam onun üzerine gitti. Yani bir davette boş yapmam. Boşuna yapmam bir daveti. Araştırma onun üzerine yapıldı. Araştırma onun üzerine yapıldıysa bu niye farklı? Demek ki normal yaratık değil bu. Bu normal bir yaratık değil. Normal bir yaratık değil. Hep burada çıktı. Burada ne var bilmiyorum. Bir ara da çaylık düzünde farklı odadan çıkıyordu. Birden devamlı karşı odadan çıkmaya başlamışlardı. Anunnaki. Allah Allah. Bu kan istiyor. Şimdi bu kanı nasıl yapacağız? Kan.
Bu konuyu değiştirip farklı bir şeye döndürmem lazım. Konunun bir an önce değişmesi lazım. Yoksa ne olur? Konunun değişmesi lazım. Yoksa tutturacak. Ve benim de ona karşı düşmanca tavırlar sergilememe sebep olacak. Düşmanca tavırlar sergilersem ona kötü olmak istemiyorum. Bahsettiği gibi onunla belki boyutta ya da bilmiyorum. Dışarıda bir kapsülüm var diyor. Bir bineğimiz var diyor bak. Kapsül. Acaba uzay gemisiyle mi geldi? Nereye park etti acaba? Uzay gemisi. Ya uzay gemisi de şöyle olabilir. O da bir görüntü olabilir. Gerçek gemi değil de. Yani aynı bunlar gibi. Uzay gemisi de böyle bir şekilde geliyor. O da bir metafizik bir şey yani bir binek. Ona biniyorsun seni götürüyor. Görünmüyor. Eğer görünseydi ya da fiziki olarak gelseydi o da belki yarı metafizik yarı fizikidir. Öyle bir şey olsaydı çoktan vurulurdu radarlarda falan. Uçaklar bunları yani bir şekilde vururdu yani vurabilirdi. Ya da çok hızlı olduğu için vuramıyorlar. Çok hızlı. Ama belki de fiziki değil. Bunlar aynı ruhlar alemi gibi geziyor. Bazen kendilerini gösteriyorlar bazen. Bazen göstermiyorlar. Ama dediğim gibi bunlar aynı şekilde birer yaratık da olabilir. Dedim ya her şey net değil. La ilahe illallah. Ey Anunnaki. Ey Anunnaki. Gelen davetlerin adını da Anunnaki diyorum Anunnaki. Aslında Anunnaki değil. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Subhaneke min zalim. La ilahe illallah. Subhaneke. Ne bahsettiği? Kan. Bana bir damla kan ver. Tamam kanı vermek sıkıntı değil. İğneyi batırırım parmağıma. Bir damla veririm ama sonra ne olur biliyor musunuz? Belki de bu bahsettiğim kişi değil. Belki de nedir? Belki de bildiğimiz yaratık. Yani bunlar musallat olmak için her yolu dener. Her yolu. Ama Anunnaki ise bakın. Sana bir şeyler soracağım. Sen dünya üzerinde bilgiye sahip misin? Evet. Ben ve benim gibiler dünya üzerinde birçok bilgiye sahibiz. Peki, sana şimdi sorular soracağım. Cevap verirsen bu istediğin kandan sana vereceğim. Cevap vermezsen, sorularıma cevap vermezsen istediğin emaneti vermeyeceğim. Sorabilirsin. Öncelikle neden bu şekilde geldin? Benim şeklim bu. Peki sen nesin? Kendini ne diye tabir edebilirsin? Ben bir uzaylıyım. Sen bir uzaylı mısın? Evet. Sana bahsettiğim kapsül ise sizin uzay gemisi dediğiniz UFO. Bunlar doğru değil mi? Samimisin değil mi? Bu konuda samimi olduğunu söyleyebilir misin? Evet, samimiyim. Uzaylıysanız dünyaya gelip gidiyorsunuz değil mi? Biz bazı günler onlarca defa dünyaya gelip gideriz. Peki dünyaya ne için geliyorsunuz? Gelme sebebiniz nedir? Biz dünya olmadan yaşayamayız. Enerjimizi dünyadan alırız. Bizim bulunduğumuz gezegende enerji yoktur. Ve dünyaya gidip gelmemiz bu yüzdendir.
Peki herhangi bir etki bırakır mısınız dünyada? Hiçbir etki bırakmayız. Bazı araştırmalarımız olur. Onların dışında dünyaya hiçbir etki bırakmayız. Bazı izlerimiz de olabilir. Bana başka ne soracaksın? Piramitleri siz mi inşa ettiniz? Piramitleri bizden bir üst seviye olan yaratılmışlar inşa etti. Onlar da aynı bizim gibiler. Ve bizle aynı gezegende yaşıyorlar. Aynı gezegende mi? Evet. İstersen onları da çağırabilirsin. Peki onlar neye benziyor? Onlar da aynı insan şeklinde gelebilirler. Benim gibi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kusura bakma ama sen insan şeklinde gelmemişsin. Yani bir değişik olmuşsun. Ben korkutma amaçlı gelmedim. Evet, şu an hiç korkutmuyorsun. Bundan emin olabilirsin yani. Ama nedense ürperdim. Sen de hiç ürpermiş gibi görünmüyorsun. Bu elindekiyle birine haber mi gönderiyorsun? Yok, birine haber göndermiyorum. Sadece sana ışık tutuyorum. Işığın arkasında seni görebiliyorum. Hem de çok iyi. Evet. Bana emanetimi verecek misin? Bakar mısınız ne diyor? Biz uzaylıyız diyor. O da uzay gemisi UFO dediği kapsül. Şimdi size söylediğim gibi bakar mısınız uzaylı mı çağırdık biz? Uzaylı olabilir. İnsan şeklinde gelmiş beni korkutmamak için. Gördüğünüz insan şeklini. Normal bir insan şeklinde ama gerçek bir insan şeklinde gelseydi belki daha çok ürperirdim. Hani bahsettiği gibi bir insan şeklinde nasıl söyleyeyim tamamen insan şeklinde gelseydi belki beni daha çok ürpertirdi. En azından böyle yaratık olduğunu biliyorum. Normal insan şeklinde gelseydi derdim buraya nasıl girdin? Hırsız mısın, arsız mısın? Hani nesin böyle geldin? Böyle gelmesi aslında biraz iyi olmuş. Doğru söylüyor. Bu şekilde gelmesi korkutmamak için diyor ya. Ama onunla konuşurken belli etmiyorum ama yani tüylerim de diken diken oluyor. Buna büyük bir cesaret gerekiyor da işte. Bu cesaret olmasa zaten davet yapamazsın. Davette bir kere korkmamak gerekiyor. Korkmamak lüzum eder diye yazar. Hocalarımız çok eskiden yazmışlar. Korkmamak lüzum eder. Benim dedemin dedesinin yaşında olan kişiler davet kitaplarını yazmışlar ve davetleri yazmışlar. O zaman nasıl birer araştırma içindelermiş. Ama düşündüğüm şu, onların da yardımcıları varmış ve yardımcılarıyla davetler çoğalmış. Yoksa bir insanın daveti bulması biraz zor ya. Nasıl ilham geliyor? Bir daveti bulmak nasıl? Ben mesela kitaplardan olan davetleri mesela yapıyorum. Benim çok yaptığım davetleri de mesela yardımcılarımın getirdiği davetler, söylediği davetler. Yani ben de şunu diyorum, aynı benim gibi. İlk başta nasıl bulmuşlar daveti? Daveti ilk başta nasıl bulmuşlar? Ben mesela kitapla yaptım. Onlar nasıl buldu? Onlar bulduktan sonra geliştirdiler. Tabii yardımcılarıyla. Ben de şimdi yardımcılarımla aynı davetleri geliştirdiğim gibi. Eğer bakın bunlar eğer doğruysa, gerçekten uzaylıysa ve de Anunnaki ise birçok şeyi öğrenebiliriz. Bakın
Bu dünya üzerinde insanlık için lazım olan çok büyük teknolojik ilerleme kaydedebiliriz. Büyük bir teknolojik ilerleme. Bize lazım olan büyük enerjiler. Mesela hidroenerjiler, çok büyük kapsüller, nükleer bir enerji yapıyorlar. Bunların zaten kullandığı enerji de büyük ihtimal nükleer değildir. Nükleer olsa her şeye zarar verir. Bunlarınki farklı bir enerji. Eğer beynimizle kontrol edebilsek var ya, her şeyi elde ederiz. Neredesin acaba? Uzun boyunlu arkadaşımız. Yani insan şeklindeki bir yaratık ancak böyle olur. İnsan şeklinde. İnsan şeklindeki yaratık ancak böyle olur. Bakalım daha nelerden bahsedecek. Kan verirsek bir damla acaba ne olur ya? Bir damla. Büyü yapar. Büyü yapar, başka bir şey yapar. Yapar yani. Her şeyi yapabilir. Sonuçta yani bir yaratık bu. Belki de gerçekten uzaylı. Eve uzaylı çağırmışız. Bakar mısınız? Eve bir uzaylı gelmiş. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Şöyle bir duralım. Burada çıkıyor. Aslında burada dursam burada da gözükür. Burada da gözükebilir yani. La ilahe illallah. Enerji. Demek ki enerji bunların. Ben bir uzaylıyım. Bir uzay aracıyla. Bakın aslında isterim biliyor musunuz? Yani onların uzay aracıyla gitmeyi. Ama şöyle bir şey var. Kafayı oynatmak da olabilir. Fiziken belki gitmem. Belki ama bizi fiziken de götürebilir mi? Geldiği zaman onu sorayım. Fiziken gidebilir miyiz? Yani beni olduğum gibi götürebilir misin? Yoksa boyutta mı gideceğiz? Yoksa beynin içine girip bir müdahale mi edeceksin? Ne yapacaksın yani? Bunları sormam lazım. Bunları sorarsam olur. Ama sormazsam bir şey çılgınlık edip bir şey denersem bir çılgınlık edip aslında deneyeceğim. Bununla beraber basacağım gideceğim uzaya. Ama nasıl olur ya? Boyun çok uzun. Beni rahat görmek için mi öyle uzattım boynunu? Bizim genelimiz bu boydadır. Normal şeklimiz böyledir. Benimle gelmeye karar verdin mi? Gittiğimiz yerde sana söylediğim gibi işine yarayacak çok şey olacak. Peki bir zarar görecek miyim? Hiçbir zarar görmeyeceksin. Peki gittiğimiz yerde oksijen olacak mı? Sana lazım gelen her şeyi temin edeceğiz. Bizim teknolojimiz çok gelişmiş. Bulunduğun yer ve bineceğimiz binek oksijen ile güçlendirilmiş bir sisteme sahip. Senin için yemen ve içmen her şey bizde var. Siz de tezek falan yemiyorsunuz değil mi? Kemikti, tezekti. Bizler farklı bir ırkız. Bizlerin yaşam tarzı farklıdır. Ve bizi diğer metafizik varlıklarla karıştırmayın. Ne diyorsun? Eğer bir damla kan verirsen gidebiliriz. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bir damla kan. Bakın bizim gideceğimiz binek bile oksijenle
dolu, sistemli bir binektir diyor. Ve senin yemen içmenle ilgili her şeyde varmış. Şöyle bir insan böyle bir tuhaf oluyor. Gitmek güzel olur aslında da. Nasıl gideceğiz düşünsene. Nasıl gideceğiz? Eğer ki kafaya koyarsan mesela gitmeyi, bir şekilde gitmek istersen damla kanı verirsin, her şeye teslim olursun. Teslim olmak da çok kötü bir şey. Aklı başından giden biri bu şekilde teslim olur ve aklı başından gider. Ve gerçek uzaylı olsa bile, bakın size daha önce buraya gelen bir davetli bize söylemişti. Kuzey Amerika bölgelerinde, Danimarka'da mıydı, İsviçre miydi? Orada bazı hayvanlardan bir şeyler alıyorlarmış. Gözlerini, hayvanların belli bölgelerini hiç kanatmadan çok muntazam cerrahi bir yöntemle kesiyorlarmış, alıyorlarmış. Bu şimdi diyor ya, bizimle gel. Bence götürecekler. Mesela ben gidersem eğer onlarla cerrahi bir yöntemle artık yani merak ettiği her şeyi alabilirler. Bu beni bayağı bir endişelendirdi. Bunun hakkında yardımcılarıma bilgi sormam lazım. Yardımcılarıma. Bakın eğer büyük bir çılgınlık yaparsam bir damla kan buna veririm. Ve bunun gibi, bunun istediği gibi giderim. Ama kamerayla. Kamerayla giderim. Ha gittim, baktınız videolar gelmemeye başladı. Öyle bilin ki artık dönüşü olmamış. Ama video gelse bilmiyorum. Ya da denemek lazım. Kanı vereceğim, bekleyeceksin, bakacaksın ne yapıyor. Olabilir mi acaba? Bakın bu benim yaptığım araştırmayı ben nereye baktım? Benim gibi yapan biri var mı? O kadar yeri araştırıyorum. O kadar yeri araştırdım ki maalesef benim yaptığım yöntemleri yapan kimseyi görmedim. Hiç kimseyi. Bir iki tane taklitçi var. Bunlar taklit. Bunlar taklit ama gerçekten yapanı görmedim. Öyle bir şey olsaydı, öyle bir arkadaşım olsaydı bana yardımcı olacak. Böyle beraber çalışabileceğimiz, bu işleri daha üst seviyelere çıkarabileceğimiz, yardımcı olacak. Ne bileyim benden daha bilgili biri, benden daha böyle tecrübeli biri olabilirdi mesela. Belki de vardır ama bilmiyoruz. Belki de vardır. Aynı benim gibi video yapmıyor ama. Yapan vardır ama hangi ülkede, nerede bilmiyorum. Daveti kapattıktan sonra gidecek mi, gitmeyecek mi onu da bilmiyorum. Eğer giderse iyi, gitmezse yardımcılarıma artık bir şekilde ulaşıp yardımcılarıma soracağım. Bir deneyeceğim, bakacağım. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizi bilgilendireceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.